16 yaşında pilottu, 18'inde doktor, 19'unda avukat. Hiçbiri gerçek değildi ama herkes inandı. Frank Abagnale. Bu adam sadece sahte belgelerle dünyayı kandırmadı. Bir üniformayla havalimanlarından geçti. Sahte bir diplomayla ameliyathanelere girdi. Bir hikayeyle mahkeme salonlarını susturdu. Ama bu bir suç hikayesi değil. Bu, sistemin açıklarını keşfeden ve güvenli bir silah gibi kullanan bir çocuğun hikayesi. Hayatı Catch Me If You Can filmine ilham oldu. Eğer izlemediyseniz bu hikayeden sonra kesinlikle izleyeceksiniz. Ama o hayat gerçekten yaşandı mı? Yoksa en büyük sahtekarlık anlattığı hikaye miydi? Bu videoda Frank Abagnale'ın gerçek hayatına tanık olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Frank William Abagnale Jr. 1948 yılında New York'ta dünyaya geldi. Babası Frank Abagnale, evet babasının ismi de Frank, başarılı bir iş insanıydı. Annesi ise Fransız kökenli kültürlü bir kadındı. Dışarıdan bakıldığında Abagnale ailesi tipik bir Amerikan rüyası gibi görünüyordu. Ta ki perde aralarına kadar. Frank henüz 12 yaşındayken ailesi boşandı. Bu olay onun hayatındaki ilk büyük kırılma noktasıydı. Bir çocuğun zihninde oluşan o parçalanmış güven duygusu ileride sistemli bir manipülasyon yeteneğine dönüşecekti. Boşanma sonrası Frank babasıyla yaşamaya başladı. Onu idol olarak görüyordu. Babasının iş çevresinden, ikna yeteneğinden, karizmasından çok etkilenmişti. Ama bir fark vardı. Frank Senior dürüst, oğlu ise sınırları zorlamaya hevesliydi. Daha 15 yaşında babasının benzin istasyonu hesabını kullanarak ilk sahte çekini yazdı. Kimse o küçük, mahcup görünen çocuğun gerçekten ne kadar tehlikeli bir zihin taşıdığını anlayamadı. Kısa sürede sahte çek oyununu geliştirdi. Boş çek defterleri buluyor, sahte isimlerle dolduruyor, banka görevlilerini etkileyerek paraları cebe indiriyordu. Ve en şaşırtıcı olan bu işleri yaparken hala liseye gidiyordu. Frank artık paranın ne kadar kolay kazanılabileceğini keşfetmişti. Ama onun için para sadece bir araçtı. Asıl istediği şey hayranlık duygusuydu. Frank'in hayatındaki ikinci büyük kırılma noktası bir üniforma ile başladı. Henüz 16 yaşında bir gün New York sokaklarında Pan pilotlarını izlerken aklına bir fikir düştü. Eğer onlar gibi görünürsem bana da onlara davrandıkları gibi davranırlar. Kısa süre sonra Pan logosunu taklit ederek sahte bir kimlik ve uçuş sertifikası bastı. Ardından kullanılmış bir pilot üniforması buldu ve tüm plan hazırdı. Frank bu noktada bir detayın farkındaydı. Güvenlik sistemleri kimlikten çok imajı kontrol ediyordu. Üniforma, ses tonu, göz teması bunlar yeterliydi. Gerçek olmak zorunda değildiniz. Sadece öyle görünmeniz yetiyordu. Artık otellerde bedava konaklıyor, restoranlarda ikramlar alıyordu. Havalimanlarında artık herkesin ona kapıları açtığı, sorgusuz sualsiz kabul gördüğü bir adam haline geliyordu. İnsanlar onu dinliyor, önünü açıyor, asla sorgulamıyordu. Neden sorgulasınlar ki? O bir pilottu. Frank bu sayede Pan Am ile bağlantılıymış gibi davranarak onlarca kez uçuşlara katıldı. Ancak uçakları tabii ki gerçekten uçurmadı. Jump seat adı verilen kokpit arkasındaki gözlem koltuğunu kullandı. Bu kabin görevlilerinin bile dikkatini çekmeyecek kadar normaldi. Ancak burada durmadı. Bu kimlikle sadece uçmadı. Aynı zamanda sahte çeklerle bankada binlerce dolar kazandı. Üniforma paraya giden yolun anahtarıydı. Sonradan ortaya çıkan birçok bilgi Frank'in bu dönem bazı uçuş hikayelerinin abartılı olduğunu ortaya koydu. Ama şu bir gerçekti. O üniformayla sistemin içinden yürüyerek geçmişti. Hiç kimse bir çocuk böyle bir şeyi yapamaz diye düşünmemişti. Frank üniformayla gökyüzünü fethettikten sonra gözünü bu kez yere, hastanelere dikti. Georgia'da küçük bir hastanede sahte bir Harvard diploması ve doktor lisansıyla başvurdu ve işe alındı. Sadece 18 yaşında olan Frank kendini başhekim yardımcısı olarak tanıttı. Hastanede tam 11 ay boyunca görev yaptı. Ancak burada dikkat çeken bir detay vardı. O gerçek bir tıbbi müdahalede hiçbir zaman bulunmadı. Frank sistemin boşluklarını çok iyi analiz etmişti. Konumu gereği tek yapması gereken hasta raporlarını imzalamak ve stajyer doktorlara yönlendirme yapmaktı. Tıbbi detaylar karşısında ise ustalıkla yön değiştiriyor ve işi gerçekten bilenlere paslıyordu. Filmde izlediğimiz gibi ameliyatlara girip hastaların hayatını kurtarmadı. Ama asıl mesele bu yalanı bir yıl boyunca kimsenin fark etmemesiydi. Frank'in oyunu o kadar ikna ediciydi ki sadece söyledikleriyle değil, söylemedikleriyle bile güven kazanıyordu. Ama bu da yeterli değildi. Bir süre sonra doktor önlüğünü çıkardı, yerine bu kez bir hukuk cübbesi giydi. Hedef avukat olmak. Yöntem elbette yine sahte belgeler. Frank Harvard hukuk mezunu olduğunu iddia etti. Louisiana'da bir hukuk ofisine başvurdu ve baro sınavına girdiğini söyledi. Peki gerçekten girdi mi? İşte bu nokta belirsiz. Kimi röportajlarda sınavı 3 kez denediğini ve üçüncüsünde geçtiğini söyler. Ancak resmi kayıtlarda bu başarı doğrulanamıyor. Baroda onun hiçbir zaman resmen avukatlık yapmadığını savunuyor. Ancak şu gerçek, Frank sahte Harvard diplomasıyla bir dönem avukat olarak çalıştı ve etrafındakiler bunu sorgulamadı bile. Çünkü üniversite ismi, konuşma tarzı ve özgüveni fazlasıyla yeterliydi.
Gerçekliğin yerini itibara bıraktığı bir dönemde Frank sadece belgeleri değil, insan zihnini de manipüle ediyordu. Frank'in hikayesi sonunda bir ihanetle sona erdi. Ona aşık olan eski kız arkadaşı Paris'te bir otelde kaldığını polise ihbar etti. 1969 yılında Fransa'da sahte kimliklerle kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. Frank ilk kez gerçekten çaresizdi. Üniforması yoktu, kandırabileceği bir sistem kalmamıştı. Fransa'daki cezaevi koşulları oldukça ağırdı. Zor şartlar altında birkaç ay geçirdi. Ardından İsveç'e iade edildi. Orada yargılandı ve cezasını çekti. Ama bu daha başlangıçtı. Frank'in hayatında ilk kez zaman onun aleyhine işiyordu. Son durak Amerika oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesiyle birlikte federal suçlar dosyası açıldı. Banka sahtekarlığı, kimlik dolandırıcılığı, çek yolsuzluğu toplamda 12 ülke tarafından aranıyordu. Frank Amerika'da 12 yıla mahkum edildi. Ancak içeride geçirdiği yıllarda beklenmedik bir gelişme oldu. FBI ajanları onun sahtekarlık konusundaki bilgisini fark etti. Özellikle de bir ajan, Joseph Shea. Bu ilişki filmde dramatize edilerek canlandırılsa da gerçekte Frank'in uzmanlığı FBI'nin ilgisini gerçekten çekmişti. Frank ile FBI arasında gizli bir anlaşma yapıldı. Cezasının kalan kısmını serbest olarak FBI'ye sahtecilik üzerine danışmanlık yaparak geçirecekti. Sistemi en iyi anlayan kişi onu kandıran kişiydi. Kimi bu kararı eleştirdi, kimisi yerinde buldu. Ama değişmeyen gerçek şu oldu. Frank gerçek bir hırsız olarak girdiği bir sistemin sonunda bir uzmana dönüşmüştü. Frank Abagnale artık FBI için çalışan bir güvenlik danışmanıydı. Bir zamanlar sistemi kandıran adam şimdi o sistemin açıklarını tespit ediyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra kendi güvenlik danışmanlık şirketini kurdu. Abagnale and Associates. Yıllar içinde dünyanın dört bir yanındaki bankalar, kredi kartları ve kamu kurumları ona başvurdu. O sahtekarlığın nasıl yapıldığını bilen ender adamlardan biriydi. Ve bu bilgiyi suç işlemek için değil, suçla savaşmak için kullanmaya başladı. Frank yıllar boyunca yüzlerce seminer verdi. Bu seminerlerde sahte belgelerin nasıl üretildiğini, insanları kandırmak için psikoloji teknikleri nasıl kullandığını anlattı. Ama hikayesi burada bitmedi. Çünkü zamanla şu sorular daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Frank gerçekten tüm bu şeyleri yaptı mı? Yoksa bizi en başından beri başka bir sahtekarlıkla daha mı kandırdı? Araştırmacı yazar Alan Logan, 2020 yılında Frank Abagnale'ın birçok iddiasını sorgulayan bir kitap yayınladı. Harvard diploması, baro üyeliği, ameliyat sahneleri. Çoğu belgelenmemişti, bazıları ise doğrudan yalanlanmıştı. Logan'a göre Frank sadece belgeleri değil, kendi geçmişini de uydurmuştu. Yani en büyük sahtekarlığı kendi hayat hikayesiydi. Ancak şu da bir gerçek, onun anlattıkları milyonlarca insanı etkiledi. Catch Me If You Can filmiyle efsaneleşti ve bugün bile sahtekarlığa karşı farkındalık yaratma konusunda kendisi bir simge. Frank Abagnale bir zamanlar dünya çapında bir suçluydu. Bugün ise sistemin en çok danıştığı adamlardan biri. Peki ya siz bu adamın hayatını duyduktan sonra hala ona inanıyor musunuz? Yoksa bu da onun yazdığı bir senaryonun bir parçası mıydı? Gerçeklik ile sahtekarlık arasındaki çizgi bazen sadece bir üniforma kadar ince olabilir. O bir efsane miydi, bir yalancı mıydı? Yoksa her ikisi birden mi? Sizce Frank'in FBI tarafından işe alınması doğru muydu? Gerçekten hak etmiş miydi? Yorumlarda yazın, hepsini okuyacağım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.